Arkadaşlar selam. Bugünkü konumuz biraz enteresan. Şöyle, web projeleri geliştirirken acaba framework kullanmadan biz bu işi yapabilir miyiz? Kısa cevabı vereyim. Kesinlikle evet. Tamam. Yani kesinlikle evet. Web projesi geliştirirken, bir proje geliştirirken, yazılım projesi geliştirirken framework kullanmadan kesinlikle yapacağınız işi yapabilirsiniz. Ve framework kullanmadan kesinlikle proje üretebilirsiniz. Ki bu videoyu izliyorsanız bazılarınız büyük bir ihtimalle zaten bunu yapmıştır. Ve projesini gerçekten de hayata geçirmiştir. Ama bu doğru bir yaklaşım mı? İlk önce şundan bahsedelim. Bir tane güzel doküman buldum ve bu doküman gerçekten benim söyleyeceklerimin tam tersini anlatan bir doküman. Bu yüzden de güzel bir şey ve bu tarz dokümanları hepimizin de okuması gerekiyor. Burada şunu söylüyor. Mesela çok basit bir yazı var ekranda şu anda gördüğünüz. Diyor ki framework kullanmadan gerçekten bir şeyler yapmak çok mu zor? Hatta GitHub sonunda bir tane tweet atmış GitHub'da çalışan birisi ve demiş ki biz sonunda jQuery'den kurtulduk ve bunların yerine yani buradaki framework özelliklerinin yerine biz şunları artık kendimiz yapıyoruz. Hatta altında da şunu diyor. Evet yapabilirsin. Aferin sana. Sonunda yapabildin. Hatta şöyle diyor. Bundan 10 sene önce belki de bazı şeyler çok zordu ve Bootstrap'e ihtiyacımız vardı ve işte jQuery'e ihtiyacımız vardı ama bugün günümüz teknolojileriyle bunları gerçekten yapabilir hale geldik diye bir özette bu yazı. Hatta bunun linkini de muhakkak videonun altında paylaşacağım. Şimdi bu tarafı bir kenarda bırakalım. Yani gerçekten de şunu söylemek gerekiyor. Biz web framework'lar olmadan, daha doğrusu framework olmadan web projeleri geliştirebiliriz. Net. Bitti. PHP, Python, Java hangi dil olursa olsun yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yapmalı mıyız? Veyahut da biz kendi kendimize yapmadan önce framework kullanmalı mıyız? Aslında gelmek istediğim konu bu. Çünkü şimdi farklı bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Şöyle bir yaklaşım var. Diyor ki ben kültürün içinde doğdum. Bu kültürü çok iyi biliyorum. Ve kültürü çok iyi bildiğim için de bu kültürle ilgili, bu standartlarla ilgili olan her şeyi ben aynı standartlarda yazabilirim. Yani spagetti kod yazmadan ben aslında bir projeyi geliştirebilirim. Peki biz geliştirebiliyor muyuz? Veyahut da gerçekten projelerimizi biz standarda oturtup o standartlar içerisinde biz bu işleri yapabiliyor muyuz? Bunu kendimize sormamız lazım. Ama kim bize bunu öğretecek? Çok dürüst konuşacağım. Yani birçok videoda izliyorum YouTube'da ve bu konuşma açıkçası teknik bir konuşma değil. Onu da söyleyeyim. Ve videolarda gördüğüm şey şu. Hatta Python videolarını izliyorum. Python'da bazı kurallar vardır. Mesela PEP8 kuralları vardır ve der ki işte boşluğa dikkat et. Yazarken dikkat et. Şunlara dikkat et. Python öğretenlerin videosunda bile bunları görmüyorum. Ve biz bu videoları izleyerek Python öğrendiğimizi düşünüyoruz. Evet bir dil öğreniyoruz ama tam olarak Python değil mesela bu. Ve Python savunucuları var dünyada ve Python savunucuları diyor ki buna dikkat etmeniz lazım. Kim okuyor? Veyahut da kim bunun eğitimini doğru bir şekilde veriyor? Bu eğitmenlere benim söylemek istediğim şey değil. Bu aslında kendimize söylememiz gereken şey. Bu yüzden hemen konuya girelim. 4 tane kendi temelimde framework kullanmalıyızın yanıtını buldum. Ama bunun sayısını arttırabiliriz. Hatta bu dokümanda diyor ki tekerleği tekrar keşfetmek zorunda mıyız? Bu yüzden de framework kullanmalıyız diye bir savunma var ve buna da kesinlikle katılıyorum diyor. Veyahut da böyle bir şey var diyor. Peki ya biz tekerlek yapmak istersek diye de bir soru soruyor hatta burada. Evet, yine gaza geldik. Yani ya biz tekerleği yapmak istersek, oradaki authentication metotlarında bir sürü şeyi kendi kendimize yapmak istersek. Evet, kesinlikle bu noktada yazılım bilgimizin iyi olması gerekiyor. Ama frameworkler bize çok enteresan şeyler sunuyor. Mesela Django'nun framework'ü neredeyse 1200 sayfa ve 15 yıllık geçmişi var. Bu arada Django'yu pazarlamaya çalışmıyorum. İstediğiniz framework'ü kullanın. Yani zaten öyle bir niyetim de yok. Yeter ki bence framework kullanın. İlk yazıma başlıyorsanız veyahut da yazılımda bir şeyler geliştiriyorsanız hangi yazılım dilinin olduğunda dediğim gibi bir önemi yok. Yine bu doküman güzel şeyler anlatıyor dediğim gibi ve dokümanı okumanızı tavsiye ederim ama 4 tane konu hemen açalım. 1. Hız. 2.
standartizasyon, 3 not aldım arkadaşlar, dokümantasyon ve 4 kültür. En çok üzerinde duracağım konuda büyük bir ihtimalle kültür olacak. Çünkü dayandırmak istediğim her şeyi onun üzerine dayandıracağım birazdan. Ama en başa geri dönelim. Hızdan bahsedelim. Hızdan kastımız şu benchmarklarda gördüğünüz işte şu yazılım dili daha hızlı, bu yazılım dili bunun babasını da döverdi gibi şeyler değil. Tekrar başa alıyorum. Hangi yazılım dilini kullandığınızla ilgili hiçbir sorunum yok. En iyi yazılım dilini siz kullanıyor olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Python işte JavaScript'i dövebilir, JavaScript Python'ı dövebilir, C herkesi dövebilir. Assembly kullanın, kafadan olayı kapatalım. Ama biz buradaki hızdan şöyle bahsediyoruz. Baktığınız zaman mesela startuplar hızlı bir şekilde kendini inşa etmek zorundalar. Hemen olaya adapte olmak zorundalar. Authentication'a ihtiyaçları var. Ondan sonra template yönetimine ihtiyaçları var. Ve hatta güvenliğe ihtiyaçları var. Her türlü güvenlik açığını sizin biliyor olmanız şu anda imkansız. Her gün yeni açık çıkıyor. Ve bu yüzden de herkes daha hızlı yazabileceği bir platform, bir aslında ara katman arıyor. Ve bu ara katman size her şeyi sunmuyor. Ama size sunduğu şeyler genellikle şunlar oluyor. Güvenlik teknikleri, standartizasyon ve bu işin nasıl yapılması ile ilgili bir standart bakış açısı. Bu standart bakış açısına uymazsak ne olur? Kafamıza göre iş yaparız. Mesela benim en çok sorduğum sorulardan bir tanesi şu. Sizin yatak odanızda işte mesela tencereler durabilir mi? Durur. Sıkıntı yok. Ama durması mı gerekiyor? Hayır. Tamam, fiziksel olunca bunu çok net anlayabiliyoruz. Ama yazılıma gelince veyahut da dijital bir şeye gelince bu böyle olmuyor. Sebebi de şu. Dijital olduğunda biz ilgilenmiyoruz. Bilgisayar bununla ilgileniyor. İstediğimiz zamanında yaptırabiliriz. Peki bunu okuyacak kişi kim? Buna bakacak kişi kim? Bu ekip veyahut da sizin daha sonra projenizi okuyacak siz bile gerçekten de doğru bir şekilde okuyabilecek misiniz? O karmaşanın içinden çıkabilecek misiniz? Hatta Python diyor ki mesela 80 karakterden uzun bir satırda kod olamaz diyor. 79 aslında. Neyse, bunu neden söylüyor? Okumak için ve okuma standartlarını iyileştirmek için. Ve diyor ki yazarken açıklayıcı olman lazım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Python'ın yine dediği şeylerden bir tanesine bakalım. Python 3 ismi this. Tamam. Bu Zen of Python. Bunu yazmış olmaları bile bence güzel bir şey. Şu anda ekranda gördüğünüz şeyde diyor ki basitlik kompleks yapıdan daha iyidir. Hatta bununla ilgili benim daha önceden de hazırladığım bir makale var. Bunu da yine videonun altına link olarak koyarım. Buradaki açıklamalara da bakarsınız. Bir yazılım dilinin içinde bunun olması bile büyük bir olaydır. Size hız kazandırır, yazma hızı kazandırır, kalite kazandırır. Tamam. Bu yüzden de hızdan kastımız aslında yazılım dilinin hızı değil. Bizim daha hızlı bir şekilde ürün çıkartabilmemiz için gerekli olan hızdan bahsediyorum. İkincisi standartizasyon. Bir framework'ü kullanan birisi sizin yaptığınız bir çalışmayı incelediği zaman bilir ki root için şu dokümanı kullanmıştır. İsmi büyük ihtimalle URL's'tir veyahut da roots'tur. Bilmiyorum. Yani kullandığınız framework'e göre değişebilir ama o bilir veyahut da ben en azından dokümantasyona baktığımda mesela Laravel'i uzun zamandır kullanmıyorum ama Laravel'in hemen dokümantasyonuna baktığımda veyahut da sizin dokümanlarınıza baktığımda hemen anlarım. Böyle tutmuştur büyük bir ihtimalle diye. Hemen onları çözebilirsiniz ve bunu 1 dakika, 2 dakika içinde yapabilirsiniz. Ve size hazır bir çalışma alanı sunar. Şöyle der, mutfak burada, lavabo burada, ondan sonra yatak odası burada. Neye bakmak istiyorsanız MVC yapısında veyahut da Django tarafında MVT diye geçiyor. Siz daha hızlı bir şekilde bakabilir hale geliyorsunuz. Yine bir tane arkadaşım vardı ve daha doğrusu arkadaşım demeyeyim de tanıdık birisi. Salt PHP ile proje geliştiriyordu ve yazılım şirketi için şunu diyordu. PHP güzeldi, tamam. Ve biz şirket olarak framework kullanmıyoruz. Peki niye? Daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Yani sen binlerce kişinin üzerinde çalıştığı, belki de yani bu arada Stars'lardan gidip bakabiliriz. Şöyle yapalım. GitHub, Laravel diyelim. Ve buradan hemen bakalım. Hatta GitHub, Django diyelim. Kaç tane projede kullanıldığı yazmayacaktır ama
49K yani 49.500 yıldız almış, star almış ve 15 yıldır kullanılan bir framework'ten bahsediyoruz. Bu tarafta da 60.000 yıldız almış ve neredeyse 60.000 yıldız almış ve çok uzun zamandan beri kullanılan yine başka bir framework'ten kullanıyoruz. Bundan daha mı deneyimlisin? Yani dürüst olalım ya. Gerçekten biz buradaki dokümantasyon yazan şeylerden daha deneyimli olarak projeler yapıyor muyuz? Tabii ki buradaki dokümanda diyor ki sen bunları yapabilir halde olmalısın. Evet, doğru. Ama aynı zamanda bu standartizasyona ayak uydurabilir halde olmasın. Hatta şöyle yapmalısın. Diyelim ki Laravel kullanmıyoruz, Django kullanmıyoruz veyahut da hiçbir framework'u kullanmıyoruz. Ama yine de bizim bu framework'lerde ne anlatılmaya çalıştığını biliyor olmamız lazım ve şunu da biliyor olmamız lazım. Bir standartizasyon böyle yapılır. Bitti. Biz bunu anlarsak standartizasyonun ne olduğunu, tamam ondan sonra kendi çapımızda hareket edebiliriz ki bir framework kullanmak demek size nasıl söyleyeyim, benim dediğim gibi yapacaksın her şeyi demiyor framework'ler. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama size bir yol gösteriyor ve bir bakış açısı kazandırıyor. O yüzden standartizasyon. 3. Yine değinmek istediğim konulardan bir tanesi dokümantasyon. Biraz önce yine bahsetmiştim. Django'nun 1200 sayfalık dokümantasyonu var. 1200 sayfa. Ve bu 1200 sayfayı okumak neredeyse imkansız. Zaten okumayın da. Sadece iyi Google'layabilmeniz lazım ki bir tane Django eğitimi hazırlamayı düşünüyorum bu konuyla ilgili. Nasıl biz Google'layacağız ve nasıl projelerimizi daha iyi yapacağız diye. O yüzden dokümantasyon muazzam ve şunu görüyorsunuz. Vay be, yazmış adamlar. Yani çok iyi bir dokümantasyon yazmışlar. Bu size bir şey daha katıyor. O da 4. olan kısım. Kültür. Biz yazılımcılar olarak aslında en çok buna sahip olmak zorundayız. Yani yazdığımız kodun bu kültüre uyup uymadığına bakıyor olmamız lazım. Peki kültür ne? İşte bizim keşfetmemiz gereken şey maalesef bu. Yani şöyle düşünün. Çok iyi İngilizceniz var ama sokak dilinde konuşamıyorsunuz veyahut da bir yere gittiğinizde nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. O ülkeye ilk defa gittiğinizde o kültürü yaşamamış oluyorsunuz. Ve çok iyi İngilizcem var deyip de bir ülkeye ziyaret edip gittiğiniz zaman bile şöyle bir şey oluyor. O kültürden olmadığınızdan dolayı hemen göze batıyorsunuz ve hemen gerçekten de oradaki bakış açısının daha farklı olduğunu, kullanılan dilin daha farklı kullanıldığını görüyorsunuz. O yüzden kültürü anlamak için biz yazılımcı olarak yazılım kültürünü anlamak için muhakkak framework'lerden yararlanmalıyız. En azından birkaç proje yapıp böyle düşünmüş, böyle yapmışlar, bunun sebebi nedir diye gidip arkasındaki olan olaya bizim bakmamız lazım. Hazıra konmaktan bahsetmiyorum burada. Aslında burada daha derin bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü yine aynı şekilde biz birçok şey görebiliriz. Abi ben projemi yaptım zaten, çalışıyor. Aferin sana, sıkıntı yok. Ama ne zaman sıkıntı var? Mesela şöyle ilanlar görüyoruz. Bu arada iş ilanlarına da hemen bir dikkat etmemiz gerekirse. Diyor ki Laravel, CodeIgniter, Django, Tornado veyahut da Flask kullanmış birisi arıyorum. Bir dakika ya. PHP'den bahsetti biraz önce, sonra Python'a geçti ve ondan sonra bir sürü de framework saydı ve bunlardan birisi dedi. Bir sürü böyle ilan var, görebilirsiniz bu ilanları. Bunu demelerinin sebebi şu. Yeter ki sen birisini kullanmış ol. Yeter ki bir standarda ayak uydurmanın ne demek olduğunu bil. Çünkü geri kalan bundan sonra başlıyor. Ve aynı zamanda da standartizasyonu anladığınız zaman, bir kültüre ait bir yapı kurmayı anladığınız zaman çok enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Mesela yine benim hani yazılım kültüründen bahsederken söylediğim, özellikle örnek verdiğim şeylerden bir tanesi datfiles.github.io. Şimdi burası çok enteresan bir yer ve buraya girdiğiniz zaman çok enteresan bir şey göreceksiniz. Windows'cular biraz anlamayabilir bu konuyu ama yakında o Windows kullanıcılarını daha çok diğer tarafa doğru, karanlık dünyaya doğru kaydırmak için elimden geleni yapacağım. Bu tarafta da şöyle bir durum var. Biz mesela Mac kullanırken veya da Linux kullanırken özellikle gözükmeyen dosyaları .files deriz. Yani noktayla yazılmış dokümanlar. Bu dokümanların olayı şudur. Sizin yerinize bazı şeyleri standartize edebilir. Mesela gitignore dosyası noktayla başlar.
Ve burada aslında birçok ünlü yazılımcının bu işi nasıl yaptığını anlatan bir doküman. Ve bu dokümanı ben ilk okuduğum zaman ve başkalarının işte nasıl yemek yaptığını, nasıl yemek pişirdiğini, aslında kendi çalışma ortamını nasıl hazırladığını gördüğüm zaman wow, çok enteresan demiştim. Çok güzel şeyler yapmışlar. Ve heyecanlandım. Elimden geldiği kadar kullanmaya çalıştım. Ve bu tarz örnekleri de insanların incelemesi için elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi toparlayalım. Bu video teknik bir video değildi. Bunu zaten en başında da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu video şöyle bir video. Biz bakış açımızı değiştirmeliyiz ve bakış açımızı değiştirirken birçok bilgiden yararlanıyor olmamız lazım. Aynı zamanda da gelecekte şunu göreceksiniz. Kodunuzu temiz yazmadığınızda, anlaşılır yazmadığınızda ve bir standarda ayak uydurmadığınızda aslında birçok alışkanlığınızın doğru oturmadığını fark edeceksiniz. Ve bu alışkanlıkların doğru oturması için framework kullanmak ve framework'ü onların verdikleri yol haritasına göre kullanmak bize kesinlikle avantaj sağlıyor. Bu yüzden de elinizden geldiğince şuna dikkat edin. Hangi yazılım dilini kullandığınıza bakmaksızın şunu söylüyorum. Bir framework'e gerçekten adapte olun ve onu anlayın, birkaç proje yapın ve o projeleri yaptıktan sonra artık kültürü daha farklı yaşamaya çalışın. Bu insanların nerede ne yaptığına da bakın. Yaşamlarını nasıl sürdürüyorlar, nasıl bir yol haritası çizmişler kendilerine, buna da bakın. Çünkü Django kullanırken mesela ben şuna da bakıyorum. Olanlar niye bunu yazmış? Neye ihtiyaç duymuşlar? En çok hangi sorunu çözmeye çalışmışlar? Ve şunu unutmayın, birçok sorunu bizim çözmemiz mümkün değil, bilmiyoruz. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Açıkçası şeyi fark ediyorum. Çok fanatik olduğumuzu fark ediyorum. Özellikle bir şeyleri yaparken çok fanatik bir şekilde davrandığımızı fark ediyorum. Bazen işte hangi yazılım dili iyidir diye böyle gaza gelen birçok insan görüyorum ve bu konuşmanın çok yapıldığını görüyorum ve çok enteresan bir örnek vereceğim bununla ilgili. Özellikle bunu da sona sakladım çünkü büyük bir ihtimalle daha az kişi izleyecektir ve belki de daha az konuyla ilgili fanatik olan insan izleyecektir diye düşünüyorum son kısmını. Fotoğrafla ilgilenirken Canon kullanıcıları Canon fanatiğidir. Nikon kullanıcıları da Nikon fanatiğidir. Canon kullanıcılarına sorduğunuz zaman Nikon kullandın mı hiç diye, hayır. Peki Nikon'u hiç tuttun mu, baktın mı? Yok, hayır. Peki yani diğer tarafa geçelim. Nikoncular Canon kullandın mı? Hayır. Canon'la ilgili herhangi bir fikrin var mı? Hayır. Peki Nikon niye daha iyi diye sorduğunda, çünkü Nikon daha iyi diyor. Tabii ki siz yani bu konuda daha bilinçlisinizdir ama yine de şunu unutmayın. Birçok dil var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Python'la yapılan projeleri çok hızlı yapıldığı söylenir ve bunu yaptıktan sonra da bazı firmalar şöyle yapar. Projeyi yapar. Ondan sonra proje bittikten sonra da başka bir dile geçirmesi gereken performans sorunu olan yerler varsa onu geçirir. Mesela bir firma şunu yapıyor. Python'la yazıyor prototipi. Her şey çalışıyor, firma işi teslim ediyor ama arka tarafta Go yazmaya devam ediyor. Mesela. Bu yüzden de standartizasyonları çok iyi ve standartizasyonlarını çok iyi kurmalarının sebebi de dediğim gibi yine framework kullanmaları ve daha sonradan da gerektiği noktalarda framework'tan çıkıp başka bir şeyler ekliyorlar. Bunu yapan birçok firma var. Yani framework'ü şöyle de düşünmeyin. Biz burada yaptık, kurallar belli, orada da kalacağız. Hayır, framework sadece size bir altyapı veriyor ve bu altyapının her kısmını kullanmak zorunda değilsiniz. Hatta Instagram benim bildiğim kadarıyla Django'yu kullanıyor ama model yapısını kullanmıyor ve oradaki kısmı tamamen iptal edip başka bir yapıya geçiyor. Bunun da sebebi kendi içinde bildikleri bir şey. Biz de mi öyle yapmalıyız? Hayır. Ne zaman yapacağız? Nereden bileyim? Yani şunu da unutmayın. Her projenin ihtiyacı farklıdır ve her projede biz aslında yeni şeyler katarız kendimize. Yeni deneyimler katarız ve yeni deneyimlerle birlikte bakış açımız yine değişecektir. Ve yıllar sonra yine kendinize baktığınızda şunu göreceksiniz. Ben evet hayatımda birçok şey yaptım ve framework kullanmanın bana şöyle artıları oldu diyeceksiniz. Tabii ki framework kullanmamanız gerektiği yerlerde de kullanmayacaksınız. Şunu da söyleyeyim. Bazen arkadaşlarım geliyor ve ufak tefek bir şeyler istiyor benden. Ya şimdi bunu kim yazacak diyorum. Hemen WordPress'te bir tane hazır site buluyorum ve veriyorum. Toplamda 5 dakikamı ayırıyorum.
O yüzden de şunu söyleyeyim. WordPress gerektiğinde WordPress, Django gerektiğinde Django, başka bir şey gerektiğinde başka bir şey olabilir. Tabii ki şunu unutmamak lazım. Mesela Django'dan Laravel'e geçer miyim? Hayır. Çünkü Python dünyasında kalmak isterim. Peki Python'dan JavaScript'e geçer miyim? Evet, büyük bir ihtimalle. Çünkü o tarafta daha iyi bir gelecek olduğunu da görüyorum. Yani Python'da gelecek yok diye söylemiyorum bunu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani birçok şeyi deneyebilirsiniz ama denerken avantajlarına bakıyor olmanız lazım. Mesela frontend dünyasından yine ayrı bir şekilde konuşuruz. Ve Python'ın yapabildikleri ve JavaScript'in yapabildiklerini karşılaştırmaya gerek bile yok. Ve aynı zamanda kullanım alanlarını da karşılaştırmaya gerek yok. Dediğim gibi bazı konularda bazıları daha iyi ve orada o framework seçmenin, o yazılım dilini seçmenin bize getirdiği avantajlar var ve biz şunu yapmalıyız. Biz power user olmalıyız. Biz zaten kendimizi geliştirebilecek ve kendimizi daha ileriye taşıyabilecek insanlar olmalıyız. Ve kulaklarımızı kapatmamalıyız. Gözlerimizi kapatmamalıyız. Ve bizim doküman okuyup, birilerinin yaptığı şeylere bakıp hem kültürü anlayıp hem de neler olup bittiğini çözebiliyor olmamız lazım. Ama şuna kanmayın. Benchmarklar. Benchmarklar arkadaşlar çok ileri düzeylerde yapılıyor ve bu benchmarklar yapıldıktan sonra diyorlar ki bu dil daha hızlı veyahut da bu framework daha hızlı. Kime göre, neye göre? Yani şöyle bir örnek vereyim. Laravel kullandığımız zamanlarda şirkette çalışan bir arkadaş kodu öyle bir yazmış ki her seferinde for döngüsü içerisinde gidip database'den veri okuyor. Ve bunu milyon kere yaptığını düşünün mesela. Ve inanılmaz yavaşlıyor bazı yerler. Niye bu kadar yavaşlıyor diye baktığım zaman sorunu gördüm ve bunu çözmemiz belki bir dakikamız aldı ama bunun yavaşlığını framework attı. Yani burası yavaş çünkü framework'ten kaynaklanıyor dedi, kapattı. Baktığımız zaman kodu yanlış yazmış. Framework'ün suçu yok. Yani siz gerçekten best practice'e yani en iyi kullanım örneklerine bakmadan ondan sonra kendinizi o konuda daha fazla geliştirmeden körü körüne bir framework kullandığınızda da hiçbir işe yaramayacak. Evet, bu konuşma bayağı bir uzun oldu ama umarım çevrenizdekilerle de paylaşırsınız çünkü daha farklı konuları anlattığımı düşünüyorum en azından başkalarının anlattığı konulardan. Ve benchmarklarla ilgili videolar var. Bunlardan hiç bahsetmek bile istemiyorum. Şunu unutmayın, yine daha önce şöyle bir örnek vermiştim. Altınızda çok iyi bir araba olması gerçekten de sizin çok hızlı gidebileceğiniz anlamına gelmiyor. Belki de o kadar hızlı gidemeyeceksiniz çünkü bu sizden kaynaklanıyordur. O yüzden self-check yapmamız lazım. Biz bu işi nasıl çözebiliriz ona da bakıyor olmamız lazım. Kendinizi geliştirmenin birçok yolunu buluyor olmamız lazım. Evet, neyse. Yani güzel bir sohbetti. Umarım bu sohbeti seversiniz. Dediğim gibi çevrenizde de paylaşırsınız. Yine yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Başarılar diliyorum size ve umarım çok iyi şeyler yaparsınız. Umarım gerçekten de kendiniz için çok değerli, çok güzel işler yaparsınız. Başarılar. Görüşürüz.